Kore'den niye Japonya'ya gidiyorum? 44 dolar uçak bileti, bagaj dahil. İnanabiliyor musunuz? Bir kızla konuşmaya başladık. O anime karakteri gibiler ya. Şu ışıklara, renk cümbüşüne bakar mısınız? Of be, şu tren istasyonlarına bak. Bagajını taşıyor senin için. Vay, hizmette sınırı yok, çok güzel. Şu ulaşımı çözen Harvard'da, UCL'de doktora yapar, o kadar. İlk gün bir yere gittiğinizde böyle hani uykunuz var ama içinizde de merak duygusu da var. Tuvalet, elektronik geliyor. İnanılmaz. Yahu kasayı da otomatik yapmazsanız biri işe girsin, çalışsın, orada kasiyer olsun. Bak mesela Koreliler ne kadar suratsızdı, bir de bunlara bak. Bizde var mı bu ya, yoksa çok iyi hizmet. Her yerde otomatlar var, böyle enteresan enteresan. İnanmayacaksınız ama ben burayı gecelik 45 dolara mı ne tuttum. Japonya gezimiz başlasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun artık doğuya doğru olan ayağında Güney Kore'nin başkenti Seul'den ayrılıyorum. Daha önceki bölümlerde söylediğim gibi artık istikamet Japonya. Bana en çok sorulan, Deniz bu zamana kadar gittiğin ülkeler içerisinde en iyi şurası dediğin yer neresi dendiğinde istisnasız hep Japonya demişimdir. Ve bu kadar, hani Japonya'ya 8 sene önce gittim ama bu kadar yine 8 yıllık süreçte seyahat ettikten sonra bakalım fikrim değişecek mi? Birazcık sizlere bu gezimde bunu anlatıp göstermekle istemekle beraber Japonya'da özellikle çok sevdiğim Kyoto, Kobe, Hiroşima, Tokyo gibi kentleri de gezip göstermek istiyorum. Bu benim anlayacağınız üzere ikinci kez Japonya'ya gidişim. Dünyada Türk mutfağından sonra sevdiğim en iyi mutfak. Dünyada enteresan bulduğum en farklı kültürlerden bir tanesi. Saatlerce restoranlarda, kafelerde insanların neler yaptığını gözlemleyip bir şefin nasıl sanat halinde size sunum yaptığını izleyebileceğiniz harika deneyim ve tecrübeler yaşanacak ülke Japonya. Sözlerimden de anlayacağınız üzere çok heyecanlı, çok keyifli ve yine gezdikçe bilgi aktaracağım. Oldukça sizlerin de ilham alıp keyif alacağınız bir yolculuk başlıyor. Artık daha önceden hiç yapmadığım dünya turunu doğuya doğru yapacağım rotaya başladık. Bayağı da kilo verdim. Ama şu içimdeki heyecan ve motivasyon bir şekilde her şeyi toparlamama yardımcı oluyor. O yüzden sizlere iyi seyirler. Bana da bol keyif almalı, yemeli, içmeli ve kültüre doymalı bir Japonya yolculuğu başlasın. Şimdi Kore'den niye Japonya'ya gidiyorum? 44 dolar uçak bileti, bagaj dahil. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Seul, Osaka hattında uçacağım. 2 saatlik bir yolculuk bu. Bagaj dahil adamların benden aldığı para sadece 44 Amerikan doları. 44 dolara Türkiye'de otobüse binemezsiniz diyerekten yine mesajı vereyim. Buralarda çok ilginç şeyler var. Gerçekten şimdi daha az önce otelimi falan aldım Osaka'da. Gecelik 45 dolar. Osaka'nın merkezinde. Ben 45 dolara Türkiye'de kalamam. Niye bunları söylüyorum? Hani Japonya'ya giderken ki aslında tecrübelerimi size aktarmak istiyorum ki buralara gelirseniz en azından hazırlıklı bir şekilde plan yaparak bütçesel anlamda da rotanızı çıkartabilirsiniz. Seul'daki Incheon muydu? Havalimanı, ülkenin en büyük havalimanındayım. Burada bir Air Seul adındaki firmaya bagajımı verdim. Ülkeden çıkışımı yaptım. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Yine böyle devasa reklam tabelaları beni uğurluyor. Her yerde Samsung, LG reklamları, Hyundai reklamları ve bir şey de dikkatimi çekti. Bu ülkede çalışan neredeyse hiç göçmen yok. Tamamen Koreliler çalışıyor. Yine kendi halkı yani. O yüzden maaş dengelerini falan da size önceki vloglarda bayağı bir anlatmıştım. Kore'ye doymuşsunuzdur. O videolarımı izlemeden Kore hakkında asla plan yapmayın. Gidiyorum kapıya doğru. Bu arada check-in yaparken benden Japonya'dan dönüş biletimi ve otelimi görmek istediler. Ben de Amerika'ya gideceğim için Hawaii biletimi gösterdim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet hemen direkt boarding pass'imi verdi. Başka da bir şey sormadı. Ülkeden çıkarken de zaten elektronik pasaport makinelerinden çıkıyorsunuz. Rahat rahat artık uçağa doğru gidebilirim. Abi hava gerçekten
Yani havalimanı mı, alışveriş merkezi mi insan anlamıyor. Yine Burberry'ler, Prada'lar, Dior'lar, Louis Vuitton'lar, Chanel'ler. Yani son bir çıkmadan size çanta satalım diye ellerinden geleni yapıyorlar. Önceki vloglarımda Kore'yi izleyenler şimdi Japonya ile kıyaslama anlamında çok şey fark edecekler. Arada çok fark olacak. Bence Japonya'da daha böyle kültürü çok net bir şekilde hissedeceğiz. Burası bana çok şey geldi ya. Çok özenti, çok mesafeli, çok yani tam Asya'yı hissetmiyorsun bence Kore'de. Japonya'daki şaşkınlıklarımızda da anlayacaksınız. Bir de ben şu artık şey çılgınlığından artık içime gına geldi, marka çılgınlığından. Yani Asya bu değil ya, Asya Louis Vuitton değil abi. Gerçekten kafayı yemişler yani markayla. İnşallah daha böyle kültürü, daha köyleri, daha Asya'yı hissedeceğimiz yer Japonya olacak. Yine gider ayak Chanel. Burası da çok büyük bir havalimanı. Ülkenin en büyük havalimanı zaten ama gerçekten sadece daha birinci terminaldeyim. 2 terminal var. Burada bile bir yerden bir yere yürümek dakikalar sürüyor ve yaklaşık 1 kilometrelik mesafe yürüyorsunuz. Ve şansıma da benim kapı bu terminalin en sonunda. Her şeyi göre ilerliyorum şu anda. Şurada bir food court varmış. Gitmeden bir şey yesem iyi olabilir. Çünkü uçakta yemek vermeyecekler diye tahmin ediyorum. Hani 40 dolar para verip üstüne yemek verirlerse ben o şirketi kanatlarını öperim artık yani. Şurada bir kalabalık gördüm. Yerel enstrümanlar çalıyorlar. Böyle gezen robotlar var. Dokunup size bilgi veriyor. Ne yapıyormuşsun sen? My name is Airport Language. He, tıklayalım bakalım. Bagajını taşıyor senin için. Vay, hizmette sınır yok, çok güzel. Ne diyor? Ha, buradan okutuyorsun direkt boarding pass'ini. Bagajını kapına kadar götürüyor. Bizde var mı bu ya? Yoksa çok iyi hizmet. Hoşuma gitti. Mesela zorlu bir şeyler taşıyorsanız alıp senin bagajını kapıya bırakıp gelecek. Uçağa binmeden bir şeyler yiyeyim dedim. Şöyle bir tavuk, patates kızartması ve kolaya 12.000 won verdim. Yani 9 dolar falan. Kore şartlarında bedava. Şimdi niye ben Japonya'ya gidiyorum? Biraz size onu anlatayım. Sakura dönemini görmek için gidiyorum. Ama şöyle bir plan yaptım. Osaka'ya biletler Tokyo'ya nazaran daha uygun olduğu için oradan Nara, Kyoto, aşağıya doğru inerek işte Hiroşima'ya kadar gidip sonra akabinde Tokyo'ya kadar ya Shinkansen trenleriyle, bu balık trenler diyorlar, mermi trenler, dünyanın en hızlı trenleriyle gidebilirim ya da uçakla gidebilirim diye bir plan yaptım. Amacım o Sakura'nın bir parçasını da görmek aynı zamanda. Çünkü özellikle bu dönemlerde Sakura'nın en çok görüldüğü zaman olarak bilindiği için şansımı birazcık o Kyoto civarına oynayaraktan değerlendirmek istedim. Çünkü en çok orada görünüyor. İşte Kyoto'ya yaklaşık 2000'den fazla tapınağın olduğu ve herhangi bir savaşta bombalanmadığı için her şeyin eskisi gibi kaldığı bir yer olduğundan dolayı harika yerler ve manzaralar sunuyor. O yüzden böyle bir plan yaptım kafamda. Bakalım gelen şeyimiz nasılmış. Çok güzel patates. Tavuğa bakalım. Artık açlığa o kadar alıştım ki günde bir öğün yesem yetiyor. Güzel. Japonya gezimiz başlasın. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Özellikle San Francisco olsun, Tokyo olsun, o kadar çok uçak gidiyor ki. Bakın Hong Kong'a da keza. Yani buralarda böyle belli destinasyonları Çin, Hong Kong, Japonya gibi yerlere, bir de Bali'ye çok fazla var. Direkt uçaklar bulabiliyorsunuz. O yüzden bilet fiyatları da çok uygun oluyor. Ulaşım çok kolay buralarda. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tek sıkıntı mesela Kore'de Google Maps çalışmıyordu. O yüzden Kakao diye bir uygulama var. Onu kullanıyordum. Yani Google Maps de şöyle çalışıyor. Anlatmıştım size, hatırlarsınız. Bir yerin mesela konumunu veriyor ama mesela yürüme mesafesini vermiyor. Metro ile gidebiliyorsun ya da otobüsle ama böyle sokakları yürüyemiyorsun. O yüzden Kakao diye bir uygulama kullanıyordum. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani rahat rahat krallar gibi paranız da varsa bu coğrafyayı gezersiniz. Artık uçağa doğru geçiyorum
Birazdan boarding başlayacak ve 2 saat sonra Japonya'da olacağız inşallah. Bildiğin uçak. Vallahi 40 dolara Japonya'ya gitmek rüya gibi. Ve artık Japonya'dayız. Herkes ayağa kalktı. Hani kimse ayağa kalkmıyordu. Herkes sıra bekliyordu. Bakın. Hadi bakalım. Hurafeler ülkesine hoş geldik. Ve adımımızı attık. Çok güzel bir şekilde. Artık Güney Kore'den Japonya'ya geldim. Ve her yerde dağlar vardı. Yani Japonya'nın %70'inden fazlası dağ. Ve insanlar daha çok kıyı bölgelerinde yaşıyor. O yüzden belli yerlere nüfus yoğunluğu çok fazla, kalabalık olacak. Dersime çok iyi çalıştım yine. Sizde var ya öyle bölümler yapacağım ki. Yani yeme, içme, gezilecek yerler. Harika bir tecrübe olacak. Şimdi gümrükten geçelim. Akabinde bagajımı alıp Osaka merkezdeki otelime gideceğim. Bana artık birçok yere gitmek şey gibi geliyor. Yani Fethiye'den İzmir'e gitmek, Fethiye'den Antalya'ya gitmek neyse, işte Seul'den Osaka'ya, Tokyo'ya gelmek de aynı gibi geliyor. Yani o kadar artık alıştım ki vücudum ne yapacağımı, ne olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Sizlere de bu videolarımın, gezilerimin ilham olacağını umut ediyorum. Birçoğunuza yön verip rehber olabiliyorsam ne mutlu. Rahat rahat gezersin abi. Biraz alıştıktan sonrası çok basit. Mesela bu havayolu şirketlerinin çoğunu bilmiyorsunuzdur. Bak Busan Airlines, EasterJet, Jeju. Bunlar işte bu coğrafyanın daha çok havalimanları ve düşük bütçeli havayolu şirketleri diye geçiyor. Çok uygun fiyatlara bilet bulabiliyorsunuz bunlarla. Bu eyaletin ismi Kansai diye biliyorum. Havalimanının da ismi Kansai da eyaletin de diye öyle biliyorum. Allah! Bu sıra nasıl bitecek? Hadi bakalım. Çok kalabalık be. Bunda hiçbir havalimanında bu kadar beklediğimi, bu kadar kalabalık olan bir yer gördüğümü hatırlamıyorum. 1,5 saat oldu. Hala böyle. Hani Japonya'daydık be kardeşim. Hani her şey çok seriydi. Tam 2,5 saattir sıradayım. 2,5 saat. Yani uçak 1 saat 45 dakikada geldi. 2,5 saatte ülkeye girdik. Önce bir parmak izi alıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Sonra bir daha aynısını yaptırıyorlar falan. Hiçbir şey sormadılar. 3 aylık vizeyi çat diye bastı. 3 ay boyunca istersem Japonya'yı karış karış gezebilirim. Bugünden itibaren artık Japonya'ya gezimiz başlasın. Artık bagajımı alıp otele gidip sushi yemek istiyorum. Çünkü dünyanın en iyi sushi ülkesindeyiz. Sushi'nin çıktığı diyarlardayız. Hani yorgunum ama sushi için gözüm kapalı olsa bile enerjiyi toplarım. Böyle bir yer Osaka Havalimanı'nda gayet orta standartlarda bir görünümü var ve çok yoğun. Ve bagajım geldi. Enteresan bir şey söyleyeyim. Bak burada çalışanlar var. Bütün bagajları buradan alıp ayırıyorlarmış. Havayolu şirketine göre bölüyorlarmış. Çünkü aynı kemerden gelen birçok havayolu şirketi olduğu için bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Gelecekte çalışan bagajları ayıracak da. Japonya'ya hoş geldik. Hala resmi olarak ülkeye giremedim. Yine bu ne sırası diyeceksiniz. Bu da gümrük sırası. Yani bütün duty free ürününüz olsun olmasın. Hatta herhangi bir deklarasyon formum yok deseniz bile, bir şey deklare edeceğim bir şey yok deseniz bile geçemiyorsunuz. Yine bir sıraya daha sokuyorlar. Biraz da buradayız. Teker teker form imzalatıp teker teker bagajlara bakacaklarmış. Gerçekten hiçbir ülkeye bu kadar uzun sürede girdiğimi hatırlamıyorum. Ama şükürler olsun Osaka Havalimanı'nda artık çıkış yapmaya hazırım. Buradan sıralı olarak gidelim. Para bozduralım. Telefon hattı almak lazım. Ve akabinde metroyla merkeze gideceğim. Osaka'da çok büyük bir yer. Olabildiğince merkezi noktasında otel tuttum. Ben zaten buralara daha önceden geldiğim için de biliyorum. Yine buralarla ilgili blog yazılarım da var, otel önerilerim de var. Açıklamaya mutlaka bakarsınız. Yani gelmeden önce oradaki rehberler sizin işinizi bu videodaki kadar kolaylaştırır ve dünyanın en çok otomatlarını görmeye başladık. Yemek bile satacak bu otomatlar. Şurada bir sim kart alacağım yer var. Gelmişken şundan bir kurtulayım.
Japonya'ya hoş geldik. 1 dolar 1500 yen gibi düşünün. Yaklaşık 5000 yene yani 33 dolara 15 günlük telefon hattı aldım. Oldukça uygun. Allah'tan sınırsız olduğu için 15 gün boyunca bütün hesaplarımda size rahatça birçok paylaşım yapabileceğim. Başlayalım bakalım. Bunu hallettim. Şimdi para çekeceğim. Oradan metroya doğru binerim. 1 saatlik bir merkeze gitmek için yolculuğumuz olacak. Her şeyin hem Japoncası hem İngilizcesi var. Of be, şu tren istasyonlarına bak. O Shinkansenlerle, balık trenlerle ne gezeceğiz biliyor musunuz? 2 farklı hat vardı diye hatırlıyorum. Turuncu ve mavi. Şimdi deneye yanıla bir şekilde bulacağız. Bak şurası da JR Ticket Office diyor. Yani Japan Railways Ticket Office demek. Bu bileti alıyorsunuz Interrail gibi. Bütün Japonya'da trenlerle gezebiliyorsunuz. Böyle günlük, haftalık paketler oluyor. Aynı Interrail mantığında ve QR kodla da aktive edebiliyorsunuz isterseniz. İsterseniz fiziki olarak da burada kullanabiliyorsunuz. Ben ilerleyen günlerde gezime göre alabilirim ama bu tren hattı ne? Şuraya bakın. İnanılmaz. Gerçekten bütün ülkeyi birbirine bağlayacaklar. Göreceksiniz bütün ülkeyi. Bak bilet fiyatları yazıyor şurada. Allah'tan Google var. Bak şu mavi hatla gidersem 1680 ödeyecekmişim. Daha hızlıymış. Yeşille gidersem de 10 dakika fark ediyor. Ama daha az ödeyeceğim. Onu da şöyle anlıyorsun. Terminale geldiğinde bak. Şurada 2 tane şey yapmışlar. Bölge yapmışlar. Sağ tarafta yeşil hattın yeşili var. Solda da mavinin. Diğerinin ne olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen o şehirler arası hatlar. Onu şu an kullanmayacağım için merkeze kadar gitsem bugünlük benim için başarı. Hadi şu bileti alalım bakalım hayırlısıyla. Her şey İngilizce olmuş. Bunların hiçbiri İngilizce değildi. Biz Japonca öğrenmeye çalışıyorduk anlamak için. Şimdi geldik bakalım. Ama şu haritalama sistemleri çok güzel olmuş ya. Nerede olduğunuzu, nasıl gideceğinizi hatların renklerine göre anlayabiliyorsunuz. Tabii şurası daha karışık ama bakmayın, onlar da böyle bir gün içinde çözülür. Size şu ana kadar anlattığım her şey yanlışmış. Orası JR. Yani Japan Railways dediğim o güzel trenlerle, şehirler arası hızlı trenlerle gidilen hat. Bu da şehir içi hattıymış. Yani turuncu kısma binecekmişim. Ben 1 saat uğraştıktan sonra ben rezillik çektim, siz çekmeyin diye anlatıyorum. Buradan alacağız biletimizi. Aldım 6 dolara bilet. Beni götürecek bakalım. 843 dedi, yani 843. Platform 1. How can I pass this here? Yes. Where is the platform 1? Rock number 1. One. Yeah. Here? Down. Yeah. Okay, thank you. Ulan İngilizce konuşuyorlar, hayret. Japonların çok büyük kısmı hiç İngilizce bilmez derler çünkü. Ay var ya, şu ulaşımı çözen Harvard'da, UCL'de doktora yapar, o kadar. Gerçekten kafam karıştı, herkes perişan halde. Amerikalılar, Avrupalılar, Türkler de vardı. Çözmesi hiç kolay değil. Çünkü çok farklı hatlar var. Seul'daki gibi böyle tek bir hat gitmiyor. Her yerin farklı bir hattı var ve şehir içi firma farklı, şehirler arası firmalar farklı. O yüzden kafa karışıyor. Ve zar zor da olsa gidiyoruz. Buna bineceğiz şimdi. The next stop is Binku Town. Station number. Saniyesinde kalktı. Yavaş giden buysa hızlıyı düşünemiyorum. Ve merkezdeki istasyonlarına geldiğimi düşünüyorum. Tamam, kavradım sistemi ya. Şehir içi ayrı, şehirler arası ayrı. O JR PES olan bütün terminallerde farklı alanlar koymuşlar. İnsan unutuyor yıllar geçince. Buradan bir kahverengi hat bulmam lazım şimdi. Yalnız Japonca ile Korece'nin farkını artık şey yapabiliyorum, ayırt edebiliyorum. Arada çok fark var. Yani özellikle Korece bana daha çok şey geldi. Çok yayarak, bunlar daha böyle sert vurgularla konuşuyorlar. Vallahi var ya, size şu yaptığım hizmete bak. Anlatıyorum hepsini. Her hattın yine bir rengi var. Bulunduğunuz mesafeden kaç durak gidecekseniz o yen olarak yazıyor bak. Ne kadar uzak giderseniz fiyat o kadar artıyor. Mesela şu yeşil hattın sonuna gidersem 290 yen vereceğim ama ben kahverengi hatta gidiyorum. Şuna 190 yen verdim.
Direkt bizim İstanbul'da aldığımız biletler gibi durağa giriyorsun. Hepsi bu kadar. Sonra şuradan çıkırt diye okutuyoruz. Buradan alıyoruz. En sonunda yine bununla çıkacağım buradan diye bir sonraki duraktan. Kaptım işi, tamam. Harvard Üniversitesi gelsin. Ya çok güzel. O JR PES'i de niye almadım? Ben bunu web sitemde de yazmıştım. Çünkü ben ilk buraya geldiğimde 10 günlük JR PES'le gezmiştim. Eğer çok uzun mesafeler gezecekseniz ve sürekli tren kullanacaksanız çok mantıklı. Ben daha yeni geldiğim için ve çok yakın mesafeleri gezeceğim için henüz karar vermedim. Ama diyelim ki Kyoto'dan Hiroşima'ya gidersem ve Hiroşima'dan da Tokyo'ya dönersem mesafeler çok uzun olduğu için tek bilet almaktansa PES almak çok daha makul oluyor. O yüzden buraya gelmeden önce planınızı çok iyi yaparsanız, yani nereye gideceğinize göre planlama yaparsanız ona göre bilet almakta fayda var. Biraz daha ben seyahat edeyim, size bunların hepsini anlatacağım. Yine böyle eski görünümlü bir trene bindim. Çok sessiz, kimse ses çıkarmıyor. Bakalım. Size var ya, resmen dünyayı gezdiriyorum ya. O kadar yoruluyorum ki bazen. Çok emek veriyorum gerçekten ya. Araştır, çek, tek başıma. Yorumları, beğenileri yazın da en azından motivasyonumuz ve Japonya masrafları çıksın. Yok şaka maka, burası bana çok iyi bir enerji verdi. Çünkü çok güzel yerler göreceğiz. Her şeyi İngilizce olarak anons ediyorlar. Her şeyi. İnanamıyorum. Dünya ne değişti ya, vallahi var ya. 1B'den çıkacağız. Google Maps onu bile gösteriyor bak. Bir A ama eksi A mı? Bir de bunların hani eksi artı olabilme durumu olabilir. Şimdi durduk yere yürümeyeyim. Burası neymiş? Burası 2. Ha bak, 1A 1B gördün mü? Sol taraftan artık eminiz. Gidelim. İnsanlar intihar etmesin diye, düşmesin diye bunlar var. Dünyada en çok intiharın olduğu ülkedeyim. Bu yavaş metroysa hızlı Shinkansenleri çekerken herhalde heyecandan öleceğiz. Kesin bir tanesine binip size bu deneyimi aktarırım zaten. O Shinkansen'e binmeden Japonya'dan ayrılmak olmaz. Manyetik, böyle mıknatıs mantığına düşün, havada gidiyor o trenler. Yani sürtünme kuvveti olmuyor. Aa bak, size az önce gösterdiğim şeyi yapalım. Bunsuz çıkamıyoruz demiştim. Yapalım bak, bunu koyuyorsun. Doğru yerdeysen geç diyor zaten. Ve Osaka sokaklarına girmiş bulunmaktayız. Bakmayın böyle sakin olduğuna. Benim otelim çok dışarıda da değil, sadece tam merkezde değil. Bunlar da işte hep şey mağazaları arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz dergileri satan şeylerin olduğu yerler. Bunların hepsinin de hikayelerini aktaracağım. Önce şu çantamdan bir kurtulayım. Her yerde otomatlar var. Böyle enteresan içeceklerin yanında pek tabii ki kola falan da satıyorlar. Dünyanın en büyük %60 anime üreten ülkesi. Nasıl söyleyeyim? Ülkede anime için üretilen sayfa sayısı tuvalet kağıdından daha fazla. Resmen bir anime hayalinle yaşıyorlar. Bununla birlikte bazıları anime karakteriyle evleniyor. Düğün bile yapmışlar. Yolda bayağı bir şey okudum, araştırdım, izledim de bir yandan. O yüzden bunların hepsini peyderpey aktaracağım. Çok acıktım. Gerçekten güzel bir sushi yemek istiyorum. Yani dünyanın en iyi sushi ülkesine geldim. En çok o canımı çektirdi desem yeridir. Aşıktan konuşamıyorum bile. Metrodan çıkar çıkmaz otelime geldim bile. Bak burayı çok uyguna tuttum, inanamayacaksınız. Çekini mekini yapayım. Bütün binada yine sigara içilmiyor. Çekinimizi yapacağız. İnanmayacaksınız ama ben burayı gecelik 45 dolara mı ne tuttum? Ve şehrin oldukça merkezindeyim. Bir odayı göstereyim size. Şuradan self check-in yaparak giriyorsun. Mail geliyor. Mailden daha önceki ülkelerde gösterdiğim gibi girebiliyorsun. Kapının içerisinde bir kutu var. Kutunun içine anahtarı bırakmışlar. Japonya'da olduğumuzu hissedeceğimiz ev terliği. Tuvalet, elektronik. Dur. Geliyor.
Evet, bolca test ederiz. Şurada bir çamaşır makinem var. Şurada küçük bir fırınım var. Burada ne varmış? Tabak, çanak var gibi de onları kullanmayız. Yine birer tane çatal matal vermişler. Şunda ne var? Tırvırı. Bunda bir kahve makinesi gibi bir şey var. Mikrodalga var. Dolap koymuş. Gayet güzel. Burada kıyafetlerimi asacağım yer var. Her yerde 2 kişilik kalıyorum. Dünya para veriyorum boşuna, gereksiz yere, ama yapacak bir şey yok. 45 dolar şu. Fıstık gibi de bir tasarım var. Bakar mısınız? Başladık. Güzel gidiyor. Çok açım. Elim ayağım titriyor artık açlıktan. Buraya kadar gelmek bile insanı çok yoruyor. Özellikle ulaşım çok sıkıntıydı. Zorla hallettim. Tabii arka planda size söylemedim ne kadar çok detay var. Şimdi hemen çantayı mantayı atıp sushi yemeye gidelim. Böyle bir yere gittiğimde ilk sokağa çıkma anını çok seviyorum. En beğendiğim şey, çünkü o an nerede olduğumu tam idrak edemiyorum. Neye baksam her şeyin yabancısıyım. Şurada bir sushi restoranı gördüm. 4-5 tane yabancı blog. Kesinlikle orada bir sushi keyfi yapın demiş. 11'e kadar açık. Yakalayabilirsem şimdi hemen orada bir sushi yapıştırayım diyorum. Şunun karşısında bir 5 dakika falan yürüyeceğim. Abi daha sokağa adımımı attım, Türk restoranı. Bayrağı görünce dikkatimi çekti. Seyhan Kebap. Döner satıyor. Buraya gelip nasıl dönerci açtınız? Dünyanın sonuna helal olsun. İşte bu. Bak bu güzellik mesela bence Kore'de yoktu ya. Burası da yine sushi ve Japon yemekleri, diğer bir sürü noodle'lar, pilavlar vesaire bir şeyler vardı ama ben o kadar açım ki hiç bu kadar kafamın durduğunu hatırlamıyorum. Konuşurken bile ağzım bak yamulmaya başlıyor ki yani tamamen enerji düşüklüğünden, lakin yüzüm gülüyor çünkü yeni yerler. Özellikle sushi ya. Dünyanın en iyisi. Kesinlikle. Vallahi tertemiz, pırıl pırıl yer. Gençler burada sigara mı içiyorlar? Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi. Burada sigara içmenin aslında böyle toplum içerisinde çok büyük bir cezası var. 3000 dolara falan denk geliyor. O yüzden böyle sigara içme alanlarında içerler genelde. Hani şu an sakin bir saat ve yer olduğu için pek de umursamamışlar diye düşünüyorum. Aa bak şurada bir hareket var. Güzel. Gece daha tam ölmemiş burada. Aslında Osaka çok büyük bir kent. Gece hayatı falan da çok iyi ama ben tam ters tarafındayım şu an. Yani merkezi yürüsem yürürüm de uyumak istiyorum yani, çok da kendimi zorlamak istemiyorum. Hani bakmayın buranın böyle sakinliğine. Yoksa çok kalabalık bir metropol. Eskiden de Japonya'da gece 12'den sonra eğlence yasakmış mesela. Müzikle eğlenemezlermiş kulüplerde falan. Bu 2000'li yıllarda değişmiş, biliyor musunuz? Yolda okudum. Çok güzel bir deniz mahsulü restoranına benziyor şurası bak. Abi çok iyi işte. Şunu görünce mutlu oluyorum ya. Muhteşem. Şuraya bak. Şehirdeki en ünlü kemer üstünde sushi dönerek satılan yer. Bunu görmüşsünüzdür. Avrupa'da falan da bayağı oluyor. Burası en iyi zincirlerden birisi. Kapanmadan deneyimlemek istiyorum. Hani yine sonraki günlerde de çekerim ama bu ilk gelinceki heyecan daha keyifli. 11'e kadarmış ya. Öf. Yarım saatim var. Abi yetiştim. Böyle küçük küçük alanlara ayırıyorlar size. Şurada ekranlar var. Ekrandan söylüyorsun. Sistem de muhteşem. Direkt şuradan önüne gelip duruyor, alıyorsun abi. Şimdi şunlar geldi, bunları yiyeceğim. Bunun hangisi wasabi, hangisi değil, hangisi soya sosu. Vallahi hepsinden karıştırıyorum. Pekmeze benziyor bu. Çünkü diğer her şey, ürünlerin üstündeki her şey Japonca. Bu kadar şey söyledim, arka planda görmüşsünüzdür. Ben hayatımda bu kadar keskin wasabi, burnumun direği kırıldı. Toplamadım. Ve kıza sordum, bunu kullanacaksın diyor. Deneyelim bakalım. Oğlum ben bunu bir kaşığını kullansam zaten ölürüm. Yine de kötü olma ihtimali dahi yok. Tabii ki bir Tokyo'daki balık pazarındaki kaliteyi beklemiyorum ama Japonya.
İnanılmaz. Ya ben bunun aynısını Kore'de de yedim. Böyle değildi bu. Bu da kalamar. Yok böyle bir şey. Rüya gibi. Çok iyi. Valla denemediğim ne varsa deniyorum. Burası bile böyleyse ben iyi bir restoran düşünemiyorum. Böyle tabaklar geliyor. Buradan gönderiyorsun. Bir wasabi bu kadar güzel olamaz. Biz Türkiye'de wasabi yemiyormuşuz ya. Yani halbuki annem bizim beslenme çantamıza hep wasabi koyardı. Evet, şaka maka. Şimdi bir şey daha söyleyeyim dedim, böyle farklı. Bak şimdi abi şuradan seçeceğim bir tane. Mesela şunu seçeyim bu sefer de. Bak şimdi bir tane order ettim. Teşekkür etti. Nasıl gelecek bekliyoruz. Birazdan şuradan çok hızlı geliyor bu arada ya. Ne ara hazırlıyorlar da ne ara ürünler geliyor anlamıyorsun. Heyecan dorukta. Gönder olduk, ona gönder. Bu sistemdeki en güzel şey sirkülasyonu çok iyi ayarlıyorlar. Bunun bazılarında Avrupa'da falan da vardı diye hatırlıyorum. Mesela bir para ödüyorsun, sınırsız yiyorsun ve benimki geliyor. Aa, geçti. Bir kemer çalışmaya başladı. Bu ses çaldığında size geldiğini anlıyorsunuz. Bana gelmiş bu. Bakalım bu nasılmış. Hemen tadalım sıcağı sıcağına. Sıcak derken yani bunların hepsi soğuk zaten de. Allah'ım sana şükürler olsun. Açlık çok kötü bir şey. Böyle bandırdık. Bu karidesin derisi alınmış. Şunda mesela bak, derili kırmızılı. Bu değil. Ve daha serin. Şimdi burada bunları yerken bir kızla konuşmaya başladık. O anime karakteri gibiler ya. Şunu alayım diye. Burada böyle şunları şanslıysan kazanabiliyorsun. Pokemon şey gibi. Bak mesela Koreliler ne kadar suratsızdı, bir de bunlara bak. İçinden de şunlar çıkıyormuş, bana ver. Present diyor. Bak, thank you very much. Arigato. Ulan hesabı da otomatik ödüyorsun. Wait. Ödeyemedik hesabı. This is electronic too. Where can I put the money? 해상 Sistem bozuldu. 내시망 Can I pay like this? 그래 Okay. Yahu kasayı da otomatik yapmazsanız, biri işe girsin çalışsın orada kasiyer olsun. O da otomatik, makine sıkışmış, para sıkıştı, beni buldu. Ama kızı gördünüz mü bana hediyeyi nasıl verdi? Diyorum işte, Kore'de insanlar selam vermiyor, sabah vermiyor. Burada daha o metroda başladı insanların kontakları. Hadi bakalım, iyi başladık. Vallahi yemeğimi yedim. Artık gözüm daha iyi görüyor. Oh. Allah'ım. Doymak ne güzel. Bir sürü işte Asahi biraları. Onların en ünlü biralarından. Birçok Avrupa'da da Türkiye'de de vardı, yani çok nadir. Çok pahalı. Bunlarla ilgili videolar yaparız önümüzdeki günlerde. Şurada şaraplar var. Çok uygun fiyatları da. 4 euro, dolar, 5 dolar falan. İşte insanlar buradan bunları hızlıca alıp ısıtıp yiyebiliyorlar. Ve burada hep böyle dergiler oluyor arkadaşlar. Gelip alıyorlar böyle dergileri. Bunlar da böyle direkt hemen tak atmalık yemekler. Ya bir su alayım diyorum. Kaymak, yoğurt işareti var suyun üstünde. Şunun üstünde portakal işareti var. Yani ben şimdi hangi suyu nasıl alacağım? Burada Evian var. Bildiğimiz. Bundan alayım bari. Bu 1 dolar falanmış. Bir tane buldum, mineral water. 109 şu. Yani nereden baksanız 80 cent falan yaklaşık olarak. Su pahalı. Sushi yiyorum orada. İkili nigiri falan yiyorum. 130'a 120'ye. Su aldım 108'e. Güzel ama. Su çok güzelmiş. Böyle size de şey oluyor mu? İlk gün bir yere gittiğinizde böyle hani uykunuz var ama içinizde de merak duygusu da var.
Böyle bir yerlerden müzik sesi duyuyorsunuz falan, böyle insanlar hala dışarıda falan, uyumak istemiyorsunuz ya. İşte ben şu an onu hissediyorum. Şu ışıklara, renk cümbüşüne bakar mısınız? Burası da bir restoran, şurası da bir restoran. İşte Japonya'nın özetini tek karede, böyle sokaklar anlamında, canlı yerler anlamında şu renkli renkli anime karakteri gibi tiplerden anlayabiliyorsunuz. Şimdi bir bara geldim. İnsanları çekmiyorum rahatsız olmasınlar diye. Giriş 500 yen veriyorsunuz, yani 4 dolar gibi. Bu ülkenin viskisi çok meşhur artık. Yani Japonlar da viski konusunda çok iyiler ve gelmişken şöyle günün yorgunluğunu atacağım, bir kadeh bir şey içemedim. Buna da 700 yen vereceğim. Çok iyi. Çok beğendim. Ondan sonra yavaştan yatmaya giderim. Ben size Korelilerle bunların farkını söylemeye çalışırken hiç abartmamıştım. Beni de dart oyunlarına dahil ettiler. Böyle bir ekip olduk. Kardeşim Kenza, o barman çok iyi, you are speaking English very well. Dedi gel biz de takıl dedi. Burada dart oynuyoruz hep birlikte. Biraz karanlık da bir ortam. Böyle burada takılmayı çok seviyorlar hepsi. Ben de onlara şu an eşlik ediyorum. Gidemiyorum çünkü çok sıcakkanlı insanlar. Yani ben Japonları böyle bilmezdim. Sabahın saat 6'sı oldu. Adamlar beni bırakmıyorlar. O kadar güzel insanlar ki gerçekten. Yani Kore ile Japonya'nın arasında dağlar kadar fark var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda artık uyumaya gidiyorum. Ve çok güzel bir gündü. Yani insanların bu sıcakkanlılığını çok beğendim. Yemekler zaten çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Japonya'da çok güzel yerler göreceğiz. Çok güzel insanlarla tanışacağız. En azından enerjim tam anlamıyla böyle artık burayı hissettiğimi düşünüyorum. Çünkü Kore'de bunu hissetmemiştim. Japonya'da bunu hissetmeye başladım. Umarım sizlere de geçer. Açıklamaya da her şeyi bırakacağım. Oradan izlersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.